Merhaba. Tıpta biliyorsunuz bazı belirtiler vardır ki hem hasta hem de hekim için alarm zillerini anında çaldırır. İşte melena tam da böyle klasik ve acil bir durumun habercisidir. Gelin şimdi her tıp profesyonelinin gerçekten derinlemesine anlaması gereken bu kritik klinik işareti yani melanayı tüm yönleriyle bir inceleyelim. Hadi lafı hiç dolandırmadan direkt konunun kalbine inelim. Karşımızda siyah, yapışkan, katran gibi ve evet oldukça kötü kokulu bir dışkı var. Peki bu görüntü neden bir acil servis hekimini saniyeler içinde harekete geçirir? Neden bu bir tıbbi acil durum? Çünkü bu görüntü sindirim sisteminin üst katlarından gelen potansiyel olarak çok ciddi bir kanamanın en net işaretidir. Gelin nedenini birlikte çözelim. İşte size melananın ders kitaplarına girecek kadar net textbook tanımı. Melena, üst sindirim sistemindeki yani yemek borusu, mide veya 12 parmak bağırsağındaki bir kanamanın en klasik bulgusudur. Kan, mide asidi ve sindirim enzimleriyle karşılaştığında kimyasal bir dönüşüme uğrar ve o hepimizin bildiği karakteristik siyah rengi ve yapışkan kıvamı alır. Peki, önümüzdeki dakikalarda yol haritamız nasıl olacak? Önce melananın ne olduğunu netleştireceğiz, sonra bu kanamanın en sık nerelerden kaynaklandığına bakacağız, ardından işin en ilginç kısmı olan patofizyolojiye, yani o kırmızı kanın nasıl simsiyah bir maddeye dönüştüğünü göreceğiz, onu diğer kanama türlerinden nasıl ayırt etmemiz gerektiğini konuşacak ve son olarak en kritik konuya, yani bir hasta bu şikayetle geldiğinde ne yapmamız gerektiğine, yani klinik yönetime odaklanacağız. Hazırsanız başlayalım. Tamam, melanayı bir sonuç olarak kabul ettik. Peki o zaman asıl soruya odaklanma zamanı. Bu sonuca yol açan kanama sindirim sisteminin tam olarak neresinde başlıyor? Gelin şimdi olası şüphelileri bir mercek altına alalım. İşte baş şüphelilerimiz tam da burada. Bakın, bu listenin en tepesinde vakaların büyük çoğunluğundan sorumlu olan peptik ülser hastalığı var. Yani mide veya 12 parmak bağırsağındaki yaralar. Melananın en yaygın nedeni bu. Ama bunun yanı sıra gastrit gibi mide duvarı iltihapları, özellikle siroz hastalarında gördüğümüz yemek borusu varisleri, hatta sık kullanılan bazı ağrı kesiciler veya kan sulandırıcılar da bu tehlikeli tabloya zemin hazırlayabiliyor. Bakın, bu bilgi bize çok ama çok önemli bir klinik ipucu veriyor. Eğer bir hastada kan kusma, yani hematemez yoksa ama melena varsa, bu durum bize neyi düşündürür? Kanamanın çok şiddetli ve ani bir fışkırma şeklinde olmadığını, daha çok yavaş ama sürekli bir sızıntı şeklinde devam ettiğini. İşte bu gözden kaçırılmaması gereken çok ince bir ayrıntı. Ve şimdi geldik işin en bilimsel ve bana kalırsa en büyüleyici kısmına. O kıpkırmızı kan, sindirim sisteminde yolculuk ederken nasıl oluyor da bu siyah, katran gibi bir maddeye dönüşüyor? Gelin şimdi bu dönüşümün ardındaki kimyasal süreci adım adım inceleyelim. Süreç aslında çok mantıklı. Her şey midede başlıyor. Kırmızı kan hücrelerimizin içindeki o meşhur oksijen taşıyan molekül, yani hemoglobin, mide asidi ve pepsin enzimiyle karşılaştığı an parçalanıyor ve hematin adında siyah bir pigmente dönüşüyor. İşte o siyah rengin bütün sırrı bu kimyasal reaksiyonda. Daha sonra bu sindirilmiş kan bağırsaklarda ilerlerken suyu da yavaş yavaş emilince geriye o bildiğimiz yapışkan ve yoğun kıvam kalıyor. Peki ya o karakteristik, gerçekten kötü koku? O nereden geliyor? Bu da tamamen biyokimyasal bir süreç. Sindirim sistemimizde yaşayan bakteriler kanın içindeki proteinleri ve hem molekülünü parçalamaya başlıyor. İşte bu parçalanma sırasında ortaya çıkan kimyasal yıkım ürünleri o nahoş kokunun asıl sorumlusu. Melana'nın ne kadar ciddi bir işaret olduğunu anlamak için şu rakama bir bakalım. 50 ila 100 mililitre. Dışkının o siyah rengi alabilmesi için sindirim sistemine en az bu kadar kanın girmiş olması gerekiyor. Bu da neredeyse yarım su bardağı kana denk gelir. Yani vücut bu sinyali bize göndermek için aslında hiç de azımsanmayacak miktarda kan kaybediyor. İşte bu yüzden bu uyarıyı mutlaka ciddiye almalıyız. Melena sadece o anlık bir acil durum değildir. Bazen sinsi sinsi de ilerleyebilir. Eğer kanama yavaş ama sürekli ise, yani kronik bir hal almışsa, vücut devamlı olarak demir kaybeder. Bu durumun kaçınılmaz sonucu nedir? Demir eksikliği anemisi. Yani sağlıklı, dolgun, kıpkırmızı kan hücrelerinin yerine yavaş yavaş soluk ve zayıf hücreler alır.
Bu da demek oluyor ki melena sadece bir kanama belirtisi değil, aynı zamanda tüm vücuda etkileyen sistemik bir hastalığın da habercisi olabilir. Şimdi bir hekimin şapkasını takalım ve acil serviste olduğumuzu düşünelim. Karşımızda kanama var ama nereden? İşte en kritik sorulardan biri bu. Şimdi melenayı sindirim sistemi kanamalarının diğer önemli belirtisi olan hematokezyadan ve diğer taklitçilerden nasıl ayıracağımızı konuşacağız. Bu tablo aradaki temel farkı çok net bir şekilde özetliyor aslında. Melena dediğimizde aklımıza üst sindirim sisteminden gelen ve midede sindirilmiş, bu yüzden de siyahlaşmış kan gelmeli. Hematokezya ise genellikle alt sindirim sisteminden, yani kalın bağırsak veya rektumdan gelen, sindirilmeye vakit bulamamış taze parlak kırmızı kanı tanımlar. Yani biri siyah ve sindirilmiş, diğeri kırmızı ve taze. Bu kadar basit. İşte burası çok kritik, ileri düzey bir bilgi. Tıpta her zaman istisnalar vardır, değil mi? Normalde üst giz kanaması melenaya neden olur dedik. Ama eğer kanama o kadar şiddetli ve o kadar hızlıysa, kan midede sindirilecek zamanı bulamadan hızla bağırsaklardan geçer ve dışarı atılır. İşte bu durumda kanamanın kaynağı üst giz olmasına rağmen dışkıda taze, kıpkırmızı kan, yani hematokezya görürüz. Bu hayatı tehdit eden çok ciddi bir kanamanın işareti olabilir. Sık yapılan bir hatayı da burada netleştirelim. Demir hapları, yani demir takviyeleri kullanan kişilerin dışkısı da siyah olabilir ama melena ile bunu karıştırmamak lazım. Ayırt edici iki önemli özellik var. Demir takviyesine bağlı siyah dışkı, melenadaki gibi katran kıvamında yapışkan değildir ve ikincisi o karakteristik kötü koku yoktur. Bu basit ayrım pek çok gereksiz endişeyi önleyebilir. Ve şimdi geldik en kritik bölüme, yani aksiyon anına. Bir hasta melena şikayetiyle acil servise başvurduğunda saniyeler bile çok önemlidir ve zamanla gerçek bir yarış başlar. Peki bu durumda bir hekimin izlemesi gereken hayat kurtaran adımlar nelerdir? Gelin acil yönetim planının üzerinden hep birlikte geçelim. Acil servisteki öncelik sırası çok nettir ve hayat kurtarır. 1. Hasta stabil mi? Yani kan basıncı, nabzı nasıl? Hasta şokta mı değil mi? Hemen buna bakılır. 2. Anında damar yolu açılıp derhal sıvı, gerekirse kan verilerek hasta stabilize edilmeye çalışılır. Yani resüsitasyon başlar. Üçüncü ve en kesin adım ise kanamanın yerini net bir şekilde görüp durdurmak için hastayı acil endoskopiye hazırlamaktır. Ve konuyu üzerinde hepimizin düşünmesi gereken bir soruyla bitirelim. Unutmayın, melena hastalığın kendisi değil. O, vücudun yardım çağrısıdır. Derinde yatan ve acilen araştırılması gereken ciddi bir problemin sinyalidir. Bizim asıl görevimiz bu sinyali doğru okuyup o sinyalin arkasındaki asıl nedeni, yani yangının kaynağını bulmak ve tedavi etmektir.